bir göç hikayesi olarak başladı. Sınırları aşan bir umut, geride bırakılan çocuklar, uzak bir şehirde hayata tutunabilme çabasıyla başladı. Durdona Kokimova 3 yıl önce elinde bir valizle İstanbul'a geldiğinde bu şehirde kendine ait bir hayat kuracağını düşünmüştü. Metro çıkışında açtığı küçük bir dükkan, ödediği kira, uzaktaki çocuklarına gönderdiği her kuruş onun için hayatının dönüm noktasıydı. Aylar sonra aynı umutlarla, aynı yalnızlıkla başka bir kadın daha gelecekti. Sayora Ergaşliyeva da Özbekistan'dan gelmiş, aynı dili konuşan, aynı yabancılığı taşıyan bir kadındı. İkisi bir gün tesadüfen karşılaşacak, tanışacak, belki de bu şehirde yalnızlıklarını paylaşacaklardı. Ancak hikaye düşündükleri gibi gelişmedi. İkisi de aynı evde, aynı eller tarafından hayattan koparıldı. Bu dosya iki ayrı kadının değil, aynı zihniyetin iki kurbanının kaydıdır. Durdona Kokimova 36 yaşındaydı. Taşkent'ten gelmişti. Geride 14 yıl önce ayrıldığı ama bir türlü boşanamadığı bir evliliği ve 2 kızı kalmıştı. 2022 yılında Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Fatih ilçesine yerleşti. Metro çıkışı yakınlarında av malzemeleri satan küçük bir dükkan açtı. ...2019'dan beri birlikte olduğu Erhan Dursun ile aynı evi paylaşıyordu. Aralarında resmi bir nikah yoktu. Erhan'ın da bir oğlu vardı. Durdona'nın 2 kızı ile birlikte mutlu bir aile tablosu kurmuşlardı. Durdona gittiği her yerden Erhan'a konum atar, nerede, kimin yanında olduğunu söylerdi. Bu bir zorunluluk değil, tam tersine güvende olma hissiydi. ...2024'ün başlarında Durdona, TikTok'ta bir canlı yayına girdi. Ekranda 5-6 kişilik bir grup vardı. Aynı dilden, aynı şehirden, ancak farklı ülkedeki insanlar. O gruptan biri Dilshot Turdimurodov'du. Özbekistan'da evliydi ve İstanbul'da inşaatlarda çalışıyordu. Sık sık ülkesine gidiyor, sonra dönüp çalışmaya devam ediyordu. Aralarında mesajlaşmalar başladı. Sonra Şirinevler'deki bir mekanda ilk defa yüz yüze geldiler. Birkaç gün içinde aralarında bir arkadaşlık ilişkisi başladı. Dilshot 16 Kasım 2024'te tekrar Türkiye'ye geldi. İfadesinde Durdona ile birlikte yaşamak için diyordu. Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde arkadaşı Gofijon ile birlikte bir eve yerleşti. Durdona zaman zaman yanlarına geliyordu. Fakat bir süre sonra ilişki şekli değişti. Dilshot'un davranışları ağırlaştı. Baskı kurmaya başladı. Durdona ayrılmak istedi ama Dilshot kabul etmedi. Komşular olaydan 2 gün önce daireden kavga sesleri geldiğini söyledi. Kapıyı çalmak istediler. Polis çağırmayı düşündüler. Ama Dilshot kapıyı araladığında tek bir cümle kurdu. "Benim karım." Ve kapıyı kapattı. O 2 kelime yeterliydi. Kimse içeri bakmadı. Kadının nasıl olduğunu kimse sormadı ve sistem geri çekildi. Durdona o gün Erhan'a Bayrampaşa'da alışveriş merkezine gidiyorum demişti. Arkadaşlarına da gezmeye gittiğini söyledi. Alt kat komşusuyla 1 saat sonra buluşma planı yaptılar. Günlük, sıradan bir öğleden sonrasıydı ama Ümraniye'deki o eve gitti. Dilshot'un bildiği bir tanıdık aracılığıyla konuşmak için çağrılmıştı. Erhan, birisi ona mesaj attı. Ya mont ya da telefon için gitti. İkisinden biri diye anlattı olaydan sonra. Durdona
Ümraniye'deki evin yakınında bir marketin önünde Erhan'ın 10 yaşındaki oğluyla birlikte bekledi. Gofirjon onu karşıladı. Ama Durdona'nın yanında Erhan'ın çocuğu vardı. Planın bozulmaması için Gofirjon çocukla önce bir hastanede bekledi. İşaret gelince de çocuğu taksiye bindirdi. Aksaray metro civarında indirip bıraktı. Çocuk oradan eve kadar tek başına yürüdü. Eve geldiğinde annem telefona cevap vermiyor diyecekti. Durdona binanın kapısından içeri girdi. Elindeki yedek anahtarla daire kapısını açtı. İçeride Dilşot onu bekliyordu ve kapı açılır açılmaz elindeki ütüyle saldırdı. Telefon hattı açıktı. Gofirjon dışarıda her şeyi duyuyordu. Dilşot'un ifadesinde bir cümle var. Durdona'yı eve çağırma kastım zaten onu öldürmekti. ...15-20 dakika sonra Gofirjon eve geldi. İkisi birlikte delilleri yok etmeye başladılar. Kestikleri parçaları önce siyah çöp poşetlerine koydular. Bavul ve çantalara yerleştirdiler. Beden bütünlüğünü yok ettiler. Bir taksiye koydukları çanta ve poşetlerle birlikte Şişli'ye gittiler. Durdona Kokimova'nın hayatının son izleri İstanbul sokaklarındaki çöp kutularına dağıtıldı. Akşam saat 20 sıralarında burada toplayan Okan Çetinbaşlar, Kuyulubağ sokakta bir konteynerde siyah bir torba buldu. Dokundu, bir sıcaklık hissetti. Karakola koştu ve haber verdi. Polis parmak izinden kimlik tespiti yaptı. 8 saat süren çalışmanın ardından Dilşot ve Gofirjon İstanbul Havalimanı'nda Gürcistan uçağına binmek üzereyken yakalandı. Tıraş olmuşlardı. Kılık değiştirmişlerdi. Erhan Dursun onları karakolda, koridorda gördüğünde elleri ceplerinde gayet rahat yürüyorlar dedi ve ekledi. Adalete güveniyorum. Bu kadar vahşi bir cinayet işlemiş birine en yüksek seviyede ceza verilmesini bekliyorum. Dilşot sorgu odasında her şeyi anlattı. Beni aldattığı için öldürdüm dedi. Onun yüzünden ailem dağıldı. Erhan Dursun bu iddiayı reddetti. %99 değil, %100 eminim. Aldatma amacı olsa zaten oraya oğlumla gitmez. Bu iddia tamamen hafifletici neden için verilmiş ifadelerdir. Durdona'nın ağabeyi Eldor Jurayev Özbekistan'dan ilk uçakla geldi. Olayı küçük kardeşimden ağlayarak öğrendim. Ailecek bunu hala kabullenemiyoruz. 2 kız çocuğunu sonuna kadar kendim sahipleneceğim dedi. Durdona'nın naaşı Özbekistan'a gönderildi. 2 kızı annesiz kaldı. Ama hikaye henüz bitmemişti. Şimdi zihninizi bir gün geriye götürelim. Durdona'nın öldürüldüğü günden bir gün öncesine. Aynı eve, aynı saatlere. Sayora Ergaşliyeva 32 yaşında 2 çocuk annesiydi. 28 Aralık 2024'te Özbekistan'dan İstanbul'a gelmişti. Şehri tanımıyor, dili yetmiyordu. Ama burada tanıştığı biri vardı. Durdona. Sayora ile Durdona'nın nasıl tanıştığına dair edinilen bilgiye göre aralarındaki bağ bir alışveriş üzerinden kurulmuştu. Bu şehirde aynı dili konuşan, aynı yalnızlığı taşıyan 2 kadın için bu yeterli bir sebepti. Durdona onu Gofirjon ile tanıştırdı. Sayora, Gofirjon ile birlikte Ümraniye'deki eve yerleşti. Ama Sayora bu şehirde mutlu değildi. 22 Ocak'ta yani Durdona'nın öldürüldüğü günden 2 gün önce Özbekistan'da yaşayan bir arkadaşını aradı. Sesi yorgundu. Burada mutlu değilim dedi. Ülkeme dönmek istiyorum ama param yok. Bana bilet alın. Döneceğim. O telefon kapandıktan 5-6 saat sonra Gofirjon
Sayyora'nın arkadaşını geri aradı. Aramızdaki sorunlar halloldu dedi. Sayyora burada kalmaya devam edecek. Sayyora ise bir daha aramadı. 23 Ocak'ta güvenlik kameraları onu Ümraniye'deki evin önünde kaydetti. Eve girdi. Kısa bir süre sonra Dilşot ve Gofirjon aynı adrese girdi. Bu görüntüler sonradan soruşturmanın en kritik bulgusu olacaktı. 24 Ocak boyunca şüpheliler evden defalarca çıkıp geri döndü. Son kez beyaz bir valizle ayrıldılar. Soruşturma, Durdona cinayeti nedeniyle zaten tutuklu olan Dilşot ve Gofirjon'un yeniden sorgulanmasıyla genişledi. Köşeye sıkıştıklarında ise itiraf ettiler. Sayyora'yı da 23 Ocak'ta aynı evde bir gün önce öldürdüklerini söylediler. Sayyora'nın ailesi 23 Ocak'tan bu yana kızlarından haber alamamıştı. Türkiye'deki Özbek Kadın Hakları Derneği'ne ulaştılar. Dernek başkanı ve avukatlar aileyle birlikte savcılığa başvurdu. Sayyora'nın cesedinin Fatih Vatan Caddesi'nde bir yeraltı çöp konteynerine atıldığı belirlendi. Belediyenin konteyner takip sistemi hangi döküm sahasına gittiğini gösterdi. İş makinalarıyla büyük çaplı bir arama başlatıldı ama atıklar 2 gün içinde imha ve geri dönüşüm sürecine alınmıştı. Sayyora'nın bedenine ulaşılamadı. Avukat Ezgi Ekin Aslan şöyle dedi: "Aileye 2 hafta önce kızınız bir çöp konteynerine atıldı ve şu an ona ulaşmamız mümkün değil diyemiyoruz. Ailesi hala bekliyor. Kızlarını toprağa vermek istiyorlar." İki kadın, aynı şehir, aynı ev, aynı eller. Sayyora gitmeyi istemişti. Mutlu değilim demişti. Bilet parasını istemişti. Bu cümle havada asılı kalmıştı. Onu oradan çıkaracak bir sistem yoktu. Ve o cümlenin ardından sessizlik gelmişti. Kalıcı bir sessizlik. Durdona ona iyilik etmek istemişti. Bu şehirde kendisi gibi yalnız olan birine kapı açmıştı. Ve o iyilik onu aynı çemberin içine çekmişti. Peki bu iki kadını gerçekte ne öldürdü? Dilşot'un elleri mi, Gofirjon'un yardımları mı? Yoksa benim karım diyerek kapanan o kapılar mı? Yabancı bir kadının sesini duymayan sistem mi? Sayyora'nın "mutlu değilim" cümlesini işitip onu oradan çıkaracak bir yapının yokluğu mu? Bu iki kadın yabancıydı. Dilleri sınırlıydı. Başvurabilecekleri resmi bir zeminden yoksunlardı. Şikayet etselerdi inanılır mıydı? "Neden oralara gidiyorsun sen?" diye mi sorulacaktı? Yalnızlardı ve sisteme tutunacak bir ipleri yoktu. Ümraniye'deki o daire artık dehşet evi olarak kayıtlara geçti. Ama bu ev bir tesadüf değildi. Savunmasız kadınların görünmez kaldığı, karım cümlesinin bir geçiş belgesi işlevi gördüğü, mutlu değilim diyen bir kadının sesinin yankısız kaldığı bir dünyanın içinde var oldu. Dilşot ve Gofirjon tutuklu. Dava sürüyor. Belki en ağır ceza verilecek. Ama Durdona'nın iki kızı hala annesiz. Sayyora'nın iki çocuğu hala annesiz. Sayyora'nın ailesi hala bekliyor. Kızlarının bedenini toprağa vermek için. Bu dosya iki kadının yabancı bir ülkede, yabancı iki erkek tarafından doğmadıkları topraklarda nasıl yok edildiğinin ve bu vahşete zamanında müdahale edilemediğinin kalıcı kaydıdır. Bu bir adalet hikayesi değil, toplumun belleğinden bir daha silinmeyecek bir dehşet belgesidir.